Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli danışanlarım, sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Güzel bir perşembe akşamı diliyorum sizlere. Bugün 8 Haziran perşembe akşamındayız ve ben Deniz Altın günlük astroloji yorumuna hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, gününüz umarım güzel geçiyordur. Perşembe akşamından sonra tabii ki yarın 9 Haziran Cuma gününü konuşacağız. Gökyüzünde neler var? Ne yapalım, ne yapmayalım, hangi saatler bizim için daha kıymetli? Kıymetli bir gün geliyor bu arada. Güzel açılar var, güzel de saatlerimiz var. Önce onu söyleyeyim. Önce dünden izlemeyenler için Perşembe akşamında biraz yorucu enerjileri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu gece Venüs'ün düğümlerle bir karesi var. Akşam saatleri biraz özellikle 7'den sonra yorucu, stres ve gerginlik verici diyelim. İlişkilerde böyle son noktalara gelmiş artık hani burama kadar geldi taştı yeter artık dediğiniz durumlar olabilir ve nokta koyabilirsiniz. Böyle bir sert enerji var öyle söyleyebilirim. Hani tahammül edemeyiz ya bazen of ne olacaksa olsun dersin böyle bir. Aslında bu kaderseldir bu arada unutmayın. Ve hemen şunu da eklemek istiyorum. Bu dönemde yani bugün işte yarın bu arada ayın fazı artık son dördün fazına doğru gidiyor. Yani ayın ışığı küçülüyor. Yani yaklaşık %60'larda falan yavaş yavaş ayın ışığı azalıyor. Bu ne demek? Bizim gündemimizde olan konuların sonuçlanmasına doğru gittiğimiz günler. Bu hafta sonuna kadar da önümüzdeki hafta sonu da aslında benzer etkili olacak. Daha olumlu görünümde gelişmeler bekleyebiliriz. Cuma için söylüyorum bunu. Peki Perşembe akşamını birazcık daha tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok kıymetli takipçilerim, sevgili dostlarım. Bu akşam saati söylemiştim ama tekrar edeyim. 20.37'den sonraki saatler sürprizli. Perşembe akşamı. Gece 21-22.30 Venüs'ün düğümlere karesi var. O yüzden dolayıdır ki demiştik ki bugün önemli işleriniz, özellikle ilişkileriniz, para, finans, bu alandaki konuları bu akşama bırakmayın demiştik. Çok keyifli olmayabilir açıkçası. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bu arada para, finansla ilgili konular, işte piyasalar, bugün de biliyorsunuz böyle sürdü ve bu akşam da sabah uyandığımızda da böyle beklenmedik şeylerle karşılaşabiliriz. Şimdi gelelim 9 Haziran Cuma günü bizi neler bekliyor? Öncelikle bugün sabah 07.22'de ay boşluğa girecek. Öğlen saatleri 13'e kadar ay boşlukta. Yani günün ilk yarısını çok önemli işleriniz için kullanmak üzere tabii ki planlayabilirsiniz ama öncesi olan. Mesela sonuç bekleyen, haber bekleyen yazıyorsunuz okuyorum. Kişiler bu öğle saatlerine kadar bir takım haberler alabilirsiniz bugün. Çünkü bugün gökyüzünde sabah saatlerinde ayın Merkür'e evet karesi var. Belki biraz böyle beklemediğimiz yönde gelebilir haberler. Çünkü akşamdan da bir Uranüs karesi var tabii ki. Ama öğle saatlerinden sonra yani 13-13'ten sonra Ay Balık burcuna geçiyor ve bizim için çok daha değerli enerjileri aktif edecek. Hemen onları söyleyeceğim sizlere. Mesela 17-20 arası. Şimdi ayın düğümlere şahane bir açısı vardır. Çok kıymetlidir ve 21-22 arası ayın Jüpiter'e sekstili var ve 23-14'ten sonra gece saatlerine kadar da Ay Neptün sekstil var. Bu ne demek? Bizim içsel olarak düşündüğümüz, hissettiğimiz şey zaten duygusal bir enerji gelecek. Düşüncelerimizi hayata geçirmek, dua, meditasyon, ibadet, niyet, istek ve dualarımız için 9 Haziran akşamı gece saatlerinde özellikle çok harika bir akşam olacak. Bilhassa arkadaşlar 21.50-22.36 arası gerçekten çok değerli. Hem dediğim gibi duygusal anlamda paylaşımlar yapmak için çok değerli. Onun yanı sıra sağlıkta şifalanmak için değerli, bunu kullanabilirsiniz. Yalnızlaşmak, yalnız kalıp mesela romantizm olabilir bu, sanatsal olabilir, ilham verici bir takım çalışmalar yapmak adına. Merkür burada önemli fırsatlar, güzel düşünceler getirebilir. Ve 21 sıralarında ayın Jüpiter'e de hakikaten çok şanslı bir açısı var. O yüzden bu 21.50-22.36 bu akşam bugünün en
kıymetli saati. Bakın not alın. Yarın buraya yazın. Bu saatte çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, ayın Jüpiter'e, Merkür'ü, Neptün'e de tüm gün geçerli aslında ama gece saatleri olmak üzere daha değerli olacak. Şimdi bugün evet ay boşlukta olacak öğle saatlerine kadar 13'ten sonra 13-13'ten sonra Balık burcuna geçiyor. Peki ay Balık burcuna geçtiğinde ne olacak? Dediğim gibi ayın ışığı yavaş yavaş küçülüyor. Ay Satürn'e kavuşacak gece saatlerinde. Bizim için çok disiplinli bir enerjidir bu. Genel olarak bu istek ve duygularla çok aslında alakalı bir durum. Bağlılık, kararlılık, karar vermek, kalıcı bazı konulara mesela sabır göstermek, daha sabırlı ilerlemek. Çünkü Satürn sabır demektir aynı zamanda. Tekamüldür. Satürn sınavdır da biliyorsunuz Balık burcunda su ile ilgili sınavlar getiriyor. Bu duygularımız üzerinde de aynı şekilde sabretmemiz gerekiyor. İstikrarı bırakmamamız gerekiyor. Ama Satürn dediğimiz zaman burada işin içine kader de girdiği için kadersel gelişmeler de olacaktır ama farkındalığımızın çok yüksek olduğu bir gün, onu da bir daha hatırlatmak istiyorum. Günün detaylarına baktığımızda peki neler olabilir? Şimdi onlardan bahsedelim birazcık. Bugün değişken grup burçlar için daha önemli tecrübeler olabilir. Mesela bugün Balık Başak aksı çalışıyor. Yay ve ikizler aksı çalışıyor, zaten Güneş ikizler burcunda ve hafta sonunda da tabii Ay Güneş karesi yaşayacağız. Bu ay içerisinde Güneş'in kare yaptığı günler hafta sonu biraz stresli olabilir. Bugünden de biraz hissedebiliriz. Biraz motivasyonu düşürebilir. Zafiyetli hissedebiliriz ama hiç öyle düşünmeyin. Çünkü gece saatlerinde bomba gibi çok mistik enerjilerin olduğu harika bir akşam olacak. Bu kız gene gözlüğünü çıkarttı. Arkadaşlar çok sıcak gerçekten. Gözlük de buhar yapıyor, terletiyor. Evet ve bakıyoruz bugün şimdi ayı biliyorsunuz Balık burcunda. Balık burcunu kim yönetiyor? Jüpiter yönetiyor. Şimdi bir de Jüpiter'le güzel bir etkileşim olduğu için bugün mesela neler olabilir? Yakın çevremizden çok güzel haberler alabiliriz akşam saatlerinde. İşle ilgili, başvurularla ilgili sonuçlanmalar gelebilir. Bunu Cuma günü için de bekleyin, Cumartesi günü için de bekleyin lütfen. Geleceğini düşünüyorum. Jüpiter'le ayın arasında da güzel bir açı var. Merkür orada mesela vermem gerekirse %90 bugün ve yarın burada iletişim, bağ kurma, teknoloji, para, işle ilgili girişimler, buradaki beklentiler aktif olacaktır. Diğer yandan bugün nerede en çok aktif olacağız? İş hayatında aktif olabiliriz. Sağlıkla ilgili konularda aktifiz. Bir takım görüşmeler yapmak isteyebiliriz ve aynı zamanda aile içindeki sağlık sorunları gündeme gelebilir. Tedaviler gündeme gelir. Yani bugün biraz sağlıkla ilgili ve işle ilgili konular da çok ön plana çıkacaktır. Özellikle işle ilgili haber bekleyenlere ben dün de dedim, bugün bu güzel saatleri de yine değerlendirebilirsiniz. Öbürlerini vermedim. Şimdi onları da vereceğim, tüm saatleri. Bir de diğer saatleri vermeden bugün benim için ben bunu çok çalıştım bu saate arkadaşlar. 16:36 17:50 arası. Eğer ailevi konularda bir gelişme bekleyen varsa, evinizin içi olur, anne babanız olur, duygusal olarak kendinizi nasıl hissetmek istiyorsanız öyle davranmak istiyor olabilirsiniz. Mesela bu saat çok kıymetli olabilir. İşte bu saatte de bu gibi konuları, aile içindeki konuları konuşmak, tartışmak, sonuca bağlamak veya yön vermek için kullanın. Şimdi gelelim bugünün şanslı diğer saatlerine. Sabah başlıyor bakın 05, 35, 06, 49'da güne Ay Merkür karesiyle başlıyoruz. Çok istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bazı işler çünkü ayda boşlukta olacak. Evet, önceki konulardan haber gelebilir ama bu saat en iyi saat sabah saatlerinde. Diğer saatimiz bakın 14, 10, 15, 30 arasında. Bu saate baktığımda ne olabilir söylüyorum. İşten haber bekleyen veya geri dönmek isteyen. Güzellik, estetik, sanatsal konular. Bakın bir bakım, kuaför vesaire, işte tırnaklarınız, saçınız, bu gibi işlemler için harikadır. Değerlendirebilirsiniz bugün için. Özellikle ay da küçülüyor. Bir diğer değerlendirmemiz gereken konu
Mesela diyelim kilo vermek isteyenler, herhangi bir konuda bir şeyi küçültmek isteyen, bırakmak isteyenler, sağlıkla ilgili konu. Mesela örnek göstereceğim şimdi. Hani sigara diyelim sigarayı bırakmaya çalışıyorsunuz. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hani Ayda Balık burcunda daha kontrollü olabiliriz. Çünkü son burç bırakmayla da alakalı. Mars da orada daha böyle mücadeleci olabiliriz. Dolayısıyla bu saatleri kullanın. Şimdi son saatimiz zaten ilk söylemiştim. 21.50, 22.36 çok çok keyifli bir zaman dilimi. Değerlendirmek isteyen dostlar için bence değerlendirin. Evet sevgili dostlar, yarın sizlere nasip olursa tabii aslında bu haftanın, şimdi önümüzdeki hafta benim için çok daha önemli bir hafta geliyor. Dolayısıyla yani 12 Haziran haftası. 12 Haziran haftasında önemli gezegen temasları olacak. Bunlarla ilgili o yüzden mesela en önemlilerinden bir tanesi Merkür Satürn karesi olacak. Hatta onu şimdiden söyleyeyim. Gelecek hafta 15'inde Perşembe günü çok ciddi konular için özellikle akşam saatlerini kullanmayın ama gün boyu etkilidir. Çok sürprizli bir gün. Finansal konuda da çok sürprizli bir hafta bizi bekliyor. Çok enteresan haberler ve gelişmelerin olacağı güzel haberler de olacak bir hafta. O yüzden ben burçlar için bu hafta bir yayın yapmak istiyorum. Çünkü pazar günü yani 18'inde İkizler Burcu'nda da bir bizim yeni ayımız doğacak. Sabah 07 sıralarında hem bu yeni ayı hem de haftayı sizler için değerlendirmek istiyorum. Aslında bakarsanız Haziran'ın son günleri çok ciddi olacaktır ve bu ciddi günlerde bu hafta ile beraber başlayacak. İkizler Burcu'ndaki yeni ayın getirecekleri bize iletişimle ilgili, teknolojiyle ilgili, araçlarla ilgili konularda olacak daha fazla. Eğitim, öğrenimle ilgili olacak, yerleştirmeyle, sınavlarla ilgili olacak. Bunlarla ilgili de sizlere bilgiler paylaşmak istiyorum değerli dostlarım. Evet bugün de böyle bir yayın oldu. Uzatmayalım daha fazla ve yarın tekrar diyeyim ki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey güzel olur. Bakın güzel bir gün olacak. Özellikle akşam saatleri güzel şeyler olsa da yazmayı, paylaşmayı unutmayalım sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.